Merhabalar herkese. Bu benim 3. videom. Stanley Parable oyununa giriş yapmak istedim. Oyun hakkında çok şey okudum, çok şey duydum. Oyun içinde oyun. Zaten şurada gördüğünüz grafikte. Bilgisayarın içinde bilgisayar, içinde bir bilgisayarda, onun içinde bir bilgisayarda. Yani söylenenler inanılmazdı. Ben de bir oyunu denemek istedim. Oyun bazen sizin acayip derece sinirinizi bozabiliyormuş. Hani sizi güldürebiliyormuş. Çok söylenen şey var. Bakalım birlikte bir tecrübe edelim. O zaman oyun içinde oyun başlasın. Stanley, bakalım nasıl bir insan, ne yapacağız. Kardeş çok geç yüklendin ya. Evet. This is the story of a man named Stanley isimli bir adamın hikayesidir. Evet. Stanley worked for a company in a big building where he was employee 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee Please press escape. every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made. Yalnız şu an bu yani seslendirmeyi yapan adamın sesi muazzam. Biri gibi geliyor bana ama daha önce duymuştum bu sesi ben. Stanley'i sonsuza dek değiştirecek bir şey, asla unutamayacağı bir şey. When he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly Şeyin ters gittiği oldukça açıktı. Şoke olmuş, donup kalmış bir şekilde. Stanley kendini uzun süre hareket edemez halde. Ama aklına başına gelip bu kadar saçma çeviri olmuş. Ah, kontrol edebiliyoruz, güzel. Şimdi burası Stanley'nin ofisi. Saat durmamış. Olur mu olur. Diğer ofisleri bir kontrol edelim. Lan kapı kapandı. Hayır, bırakın. Kaçırmıştı. Bakalım toplantı odası burası mı? Bir şey yok. Evet. Yani soldaki kapıdan girdi. Lan ben soldaki kapıdan gitmek istemiyorum belki. Sağdan gidiliyor mu ki? Lan sağdan gideceğim. Doğru. Stanley'nin hala biliyordu. Belki sadece çalışan dinlenme. Bayram kalmamak için. Çalışan dinlenme odası. Burası mı? It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Burası mı? Gerçekten hayran kaldım. Püü, ne oda be. Lan ne oda be. İstekli olan Stanley solundaki kapıya yöneldi. Az önce dediği şeyi yapmadım. Lan ben bu adamın dediği şeyi niye yapayım? Manyak mıyım ben ya? Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't 5 years ago. Tüm bu yüzden. Adam dalga geçiyor ya. Oo. Bayağı geniş bir alan ama. Yalnız aşağıda forklift var. Başka bir mekanizma yok. Bu yukarıdaki malları nasıl alıyorlar? Şu cihazla mı alıyorlar? Nereye gidiyoruz? Bir dakika. Bak şuraya at.
Oraya gitmiyorum. Lan senin hep dediğin terse gideceğim lan. Adamın sesi bile değişti. Güzel bir şey mesela. Bak, ispatlamama izin var. Senin tarafında olduğumu göstermeme izin var. Bana bir şans ver. Tamam lan, sana bir şans vereceğim. Dediğin şeyi yapacağım. Stanley kırmızı kapıdan geçti. Yalnız oyunun yönlendirmelerinin ben tersini yapıyorum. Oyunun yönlendirmelerini doğru yapsam, yani farklı algoritmalar var şimdi burada. Ya çok uzun bir hikaye var burada. Bakalım, göreceğiz, tecrübe edeceğiz. Hadi kırmızı kapıdan gireyim senin için. Dolayısıyla görebiliyor musun? Problem seçimler olmayan şeye erişmeye çabamız ve tıpkı senin şu anda yaptığın gibi malak gibi sağa sola koşturup durmak. Aynı yerde döndürüp duruyor sürekli. Geri dönsem ne olacak? Aynı yere mi çıkıyoruz sürekli? Lan. Şimdi nereden gireceğim? Lan. Oyun buradan girmemi beklemiyordu. Buradan gireyim bakayım. Biz ne arıyoruz? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel Hissediyorum diyor. Ha, senin hissetmen önemli değil ki kardeş. Güzel. Atmosfer güzel. Burada mı duracağız şimdi? Zaten biz buradan gelmedik mi? Nereye gideceğim? Burası benim geldiğim yer değil ya. Tam bir yere gitmiyorum. Ya lan, insanı etkiliyor ha. Hadi. Benlerden uzak dur, eğer kendini yaralarsan, eğer ölürsen oyun sıfırlanacak, tüm bunları kaybedeceğiz. Zaten oyun boka sardı. Sıfırlansın da senin dediklerini yapalım be. Stanley bırak, burada kalayım. Bunu benden alma. Abi, bu mu yani? Başka seçim şansım yok mu? Thank God you lived. You had me worried there for a moment. Now. Diğer oda dediğin ışıklı oda mı? Ben oraya asla dönmem. Manyak mısın nesin ya? No. What are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Geri gidelim de yeniden başlayalım ya. Stanley, let's go back to the other room. Can you do that for me? Adam yalvarıyor be. Bir kere daha öldürmeyi deneyeceğim kendimi. My God, is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over? Vallahi kardeş, oyun başa dönene kadar atlayacağım. Senden nefret etmiyorum. Am I reading the situation correctly? Senden nefret etmiyorum da durumu yanlış anlamışsın. Or maybe you're just getting a kick out of it. Sırf ipleri ne yapıyorsun? I just wanted us to get along. Adamın sesi iyice kötüleşti. It looks like you wanted to make a choice after all. Well, this one is yours. İçin diyor. Lan. Galiba bu sefer öleceğim. Bir geliyor. Is it over? It's going to Ben başlayacak restart, değil isn't mi? it? Geri gidiyorum. I'm going back. Ha, ofise geri döndük. Dayı konuşmuyor. Dayı küstün mü? Dayı küstü galiba.
When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Bak böyle deyince ben yönlendirilmeyi sevmiyorum arkadaşım ya. Yine sağdan giresim geliyor ya. Lan hadi soldan girelim bu sefer. Sağa girince manyak sapık hareketler yaptırdı. Biz şunun dediğini yapalım. Evet, toplantı odasına geldik. Burada kimse yok. Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ah, açıldı lan. Burada ne var? Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Yani gitmeyeceğim arkadaşım oraya. Böyle gideceğim. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Aşağıda ne var? Ya ben böyle karanlık yerleri sevmiyorum. Yukarı çıkalım. Patronun ofisine gidelim. Patron da şey galiba. Ha. Betonun ofisine mi geldik? Patronun ofisine mi geldik? Belli değil. Bilgisayar var, kapalı. Kilitli. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Afalladı. Shocked, unraveled, Ne olmuş? Stanley Farklı Arap wondered in saçına. disbelief Stanley who orchestrated Dışın this. altından çıktırmak What dark kendisi için secret was being held from şeytani him? planları oldu. What he Merak could etti. not have known was that the keypad behind the boss's desk Ya ve guarded patronun the terrible arkasında truth oldu. that his boss had been keeping from him. And so the boss Şundan had bahsediyor. assigned an extra secret pin number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Tabii ki bilme imkanı yok. Ah be ya. Yet incredibly, by simply pushing random buttons Rastgele on the basarak. keyboard, Stanley happened to input the Şansa correct bağlı diyor. code by sheer luck. Şaşırtıcı. He stepped into the newly opened passage. Yeni açılan yola doğru adımını attı. Malı mıyım acaba? Hadi atayım. Karanlık. Yükleniyor. Oyun bayağı bir hoşuma gitti. Yani sizinle kafa buluyor, eğlenceli, laf sokuyor. Süper. Stanley kendini biraz ayrıcalıklı hissetti. Başına dönüp duran bir hissi buluyor. To question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered. Siz kalamazdı. Tamam. Stanley walked straight ahead through the large door. Akıl kontrol tesisi. Escape. Diyor. Escape. Akıl kontrol merkezini merak ediyorum ama kaçışı da merak ediyorum. Geç lan, senin dediğin şeyi yapmayacağım ya. Arkadaşım. Koridorun sonunda ne olacak var? Senin vahşi bölümde karşılaşacak olmasıydı. Abi bu kadar da açık konuşulmaz ki. Lan, bence dalga geçiyor. Kapalı değil. Stanley hala arkasında devam edebilir de. Sen bana seçim şansı tanımıyorsun ama ben gideceğim yani. Bilerek ve isteyerek kendi ölümüne doğru gidebilecek. Topluyoruz diyor. Gidiyorum, sıkıntı yok. Hadi bakalım. Nereye gideceğim? Hop. Ölmedim. Hayda. Stanley was inched closer and closer to his demise. He
suspected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story. Trapped forever in his narrow vision. Dar görüşlü algısı diyor. Perhaps his death Bana mı diyor şimdi bunu? loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his Hayda. life. Ya az önce yardımcı olmuştun. Şimdi niye yardımcı olmuyorsun? Yardım et. Hayda. Öldük galiba. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine Bak crushed edip every bir bone in anda his body, Stanley killing tamamen him yok olmuş. instantly. Yani bırak da yok olsun. Hayda. Stanley Parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would Stanley restart the oyunu game yeniden başlatmış back in his ofisinde office as bir alive hayatta as ever. olabilirdi diyor. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Stanley'nin Do you bilgisayarı. see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Bu ne? Oyun... Abi. Solitaire açık burada. Bu ne biliyoruz mu? Lan. Açılmıyor. Boş elektrik harcıyor. Database açmışlar bir şeyler oradan. Şurası patronun ofisi. Patron ne iş yapıyor acaba? Daha ilginç. Buradan mı gideceğiz? Buradan gideyim. Burada bir şey var lan. Asansör falan filan. Hiçbir şey anlamadım ya. Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Burası neresi? İşler. Bisiklet var. Ha, gelmeye başladı yalnız. Ne yapacağım ben burada? Zaten buradan geldik. Bende kaldı mı oyun? Ne oldu? Sola doğru gidiliyor. Şurasıydı. Şuradan bir deneyelim. Yok. Sürekli dönüyoruz. Hah. Neymiş bu? Çıkış. Hadi gidelim bakalım çıkışa doğru. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Tutarsam ne olacak? Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. Abi oyun olasılık ve olasılıksızlıklarla dolu ya. Gene döndük makineye. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now. It'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Ablam konuşması bitmeden makine bu sefer ezdi geçti. Bu sefer öldü Stanley. Tabii sürprizle daha karşılaşmazsak. Yani gerçekten sürprizlerle de dolu bir oyun. Oyun sizi eğlendiriyor. Sizle dalga geçiyor. Kafa karıştırıyor yani.
mükemmel. Artı size seçim şansı verebiliyor ve o seçiminizin sonunda farklı çıkış yolları ya da hani oyunu farklı alternatif sonlarına dahi itebiliyor. Gerçekten ben oyunun bu yönünü çok 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 beğendim. Kesinlikle tavsiye ederim, yani şurada oynadığım 15-20 dakikalık sürede aşırı derece keyif aldım. Ve ne oldu? Oyun bitti. Ben dedim çıkış dedi ama çıkış oyuna yeniden başla desek. Ofise geri döndük. Arkadaşlar bölümü burada bitirelim. Bir dahaki bölümde Stanley Parable'a devam edelim. Mutlaka bir alternatif sonlar daha vardır. What could it mean? Bunların hepsini tek Stanley tek decided to go to the deneyeceğiz. meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Bu bölüm bu kadar olsun. Videolarımı uzun tutmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.